Evet, bu hafta bir değişiklik yapıp Enstrümanların Dilinden Makamlar programına enstrümanla başladık. Murat Süngü ile başladık. Hoş geldin. Hoş gördük, hoş bulduk. Şerefler verdin. Gerçekten bu trafikli İstanbul akşamında bize vakit ayırıp burada bizimle sohbet edeceğin için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, o bir çok keyifti bizim için. Sağ olasın. Ben biraz önce girişte taksim yapılan makam hakkında, neva makamı hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Neva makamı durağı dügah perdesidir. Seyri inici çıkıcıdır. Dizisi yerinde uşak dörtlüsüne neva perdesinde rast beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir. Güçlüsü neva perdesidir. Donanımı si koma bemol ve fa bakiye diyez almaktadır. Yedeni rast perdesidir. Dizinin seyri inici çıkıcı bir makam olduğu için güçlü sesi olan neva perdesi civarında seyre başlanır. Diziyi meydana getiren seslerde karışık gezindikten sonra neva perdesinde yarım karar yapılır. Daha sonra yine bütün dizide dolaşılarak istenirse dizinin genişlemiş sesleri de kullanılarak inilir ve dügah perdesinde uşak çeşnisiyle karar verilir. Neva makamının inici şekline biz tahir makamı diyoruz. Perde aralıklarını saymamız gerekirse efendim dügah, segah, çargah, neva, hüseyni, evç, gerdaniye, muhayyerdir. Dizinin genişlemesi. Neva makamının genişlemesi güçlü sesi olan neva perdesinin üzerindeki rast beşlisine muayyer perdesinde buselik dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur dedikten sonra Murat Süngü'ye tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, geldin. hoş bulduk, hoş bulduk. Size de programınız hayırlı uğurlu, bereketli Çok olsun. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O kadar güzel enerjilerle geliyorsunuz ki buraya gerçekten. Ekip arkadaşlarımızla bir güne çok program sığdırıyoruz. Ama o kadar keyifliler ki bittiğinde hani bitti mi acaba, ne oldu, niye bitti der İşin gibiyiz. özünde müzik olduğu için biz de keyif alıyoruz. Gerçekten müzisyenler, sanatla uğraşan sanatkar insanların enerjisi çok güzel oluyor ve o da bize yansıyor. Hatta sorularımdan bir tanesi vardı. Sondan başlayayım. Negatif enerji dolu bir yerde Murat Süngü enstrümanını aldığı zaman etkileniyor mu o enerjiden? Etkilenir. Ortamda? Ya şöyle bir şey, atmosfer sizi çalarken etkilenir. Çünkü ya onu yumuşatma yoluna gidersiniz ya da baş edemediğinizde bırakırsınız. Ama genelde öyle bir şey olmuyor çoğunlukla. Siz kendi enerjinizle artı ve eksi bu sefer birleşince daha güzel bir enerji çıkıyor ortala. Siz onlara o enerjiye karşılık güzel bir enerji verdiğiniz takdirde onların yüzlerinin simaları değişiyor. Eyvallah. Peki Murat Süngü'nün müzikal hayatı doğduktan sonra hangi okullarda okudu, neler yaptı, müzikle nasıl tanıştı bir öğrenebilir miyiz? Şöyle bir şey, ben 1973 İstanbul doğumluyum. Müziğe başlama yaşım demeyeyim çünkü ailemin içinde müzik vardı. Müzikle doğdum. Tabii anne tarafım müzisyen bir aileydi. Baba tarafım da müzisyen bir aileydi. Bu yönde yani size seçenek kalmıyor. Başka bir seçenek düşünemiyorsunuz. Çünkü hayatınıza müzik o anda girdiği an itibaren başka bir şey sizi de sarmıyor daha doğrusu. Ondan sonra ben 10-11 yaşlarında kemanla tanıştım. Kemandan klasik batı müziği eğitimi almaya çalıştım. Çünkü ben Türk müziği eğitimini bir şekilde ailemin içinde ve çevremdeki insanlardan bir şekilde faydalanabiliyordum. Ama batı müziğini bulmak zordu ve teknik bir saz çalıyoruz. Yani o tekniği geliştirmek için de belirli metotları okumak mecburiyetindesin. Ben de 11 yaşında Tayfun Gültekin'le tanıştım. İyi ki de tanışmışım. 40 yıldır bana öğrettikleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı bizi. Bu arada bunu da söylemeden dipnot,
Ben konservatuvar sınavını kazanamadım. Konservatuvar sınavını kazanamadım ama bunun için küsme gibi bir şeyim yoktu. Tayfun Hoca ile o zaman tanıştım. Ve tamamen konservatuvar müfredatında ders görüyorduk. Ben de biraz böyle heyecanlı, o zaman istekli olunca aşağı yukarı 11 yıllık bir eğitimi ben 4 seneye sığdırdım. Bir de birebir olduğu için haftada öğrencinin 2 saat gördüğü öğretmenden ben gün geçiriyordum. O yüzden daha çok faydalanıyordum. Çevremdeki müzisyenlerden ben soru sormayı çok severdim. Askere gidesiye kadar keman sanatçısıydım. Askerden geldikten sonra Neyzen bir arkadaşımız var. Kulakları çınlasın, Türker dinletir. Evet, selam olsun ona da. Buradan çok çok selam söylüyoruz. Bir gün tünelde yürürken ya Murat sana cello alalım dedi. Bak dedi para kazanırsın dedi. Ya ne yapacağım oğlum, ben keman çalıyorum dedim. Hani bir de hani senfoni orkestrasına kemancı yetiştirmeye çalışıyor adam. Emek veriyor bana. Dedim olmaz o iş. Olur dedi. Biz girdik bir müzik mağazasına, aldık celloyu, çıktık. Allah Allah. Geldim, ne akordunu bilirim ne bir şey bilirim, bakıyorum saza, Allah Allah. Evde öyle bir 6-7 ay durdu. Sonra bu o zaman televizyon çekimlerinde filan insan lazım oluyor. Ben de ondan gidiyordum öyle, görüntü hani veriyordum. Kelle saz mı diyorlardı? Kelle aynen tabi. Kelle çünkü çalmayı bilmiyorum, Evet, akordu yok doğru düzgün. Baktım iş ciddiye varıyor. Dedim ki ben bu iş böyle olmayacak. Pera Güzel Sanatlar'ın cello bölümüne kayıt oldum. Ondan sonra orada Yeşim Madanoğlu vardı, cellist. Ondan ders almaya başladım ama sadece teknik cello alıyordum. Çünkü hani nazariyat ya da solfej onları hep okumuştum. 2 sene kendisiyle çalıştım. 2 sene çalıştıktan sonra bu sefer piyasada aranan elemansın, çağrılmaya başlıyorsun. İşler başladı yoğunlaşmaya. Ya dedim biz bu işe biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. 2 senede Saim Erkul'la, onun da kulakları çınlasın, Devlet Opera Balesi'nin cello grup şefidir kendisi. Ondan 2 sene repertuar çalıştım. Ve Pera Güzel Sanatlar'ın cello bölümü bitmiş oldu o dönemde. Ondan sonra ben stüdyo kayıtları başladı. Bu sefer meşk usulü, çünkü siz eğitimi alıyorsunuz ama sahaya atıldığınızda bambaşka bir şeyle görüyorsunuz. İcracılık başka, stüdyoda başka, denge başka, kontrol başka. Bu kontrolü de Allah gani gani rahmet eylesin Rıfat Şanlıel. Rıfat abiyle biz yanımızda oturup stüdyoda nasıl çalmamız gerektiğini, altyapıyı nasıl dinleyelim, nasıl yürümemiz Vay, gerektiğini. ders yani, Tabii, stüdyo adabı. Stüdyo adabı, ben şunu anlatayım. Bir gün keman çalıyordum. Cello vardı. Keman çalıyordum stüdyoda. 12 saat falan çalmışız kayıt. Ön sıradaki sandalyenin o şeyine ayağımı koydum çalarken. Rıfat abi suratıma baktı. Murat terbiyesizlik yapma, ayağını indir dedi. Hadi bizi saymıyorsun oğlum, yönetmen duruyor karşıda dedi. Yani stüdyodasın, normalde sahne kıyafeti, hani ne çalarsan çal, kimse görmüyor çünkü. Orada bile bir adap vardı. O Ve adabı 12 saat öğreniyorsun. çalmışsın 12 yani. saat çalıyorsun. Yoruldum, yok oram bacak üstüne atayım, yok öyle bir lüksün. Şimdi o edebi alınca bu sefer kendini daha ilerletmek için çaba gösteriyorsun. Çünkü adamların üstün yeteneğini görüp onu o şekilde, şimdi Rıfat abiyi ben dinlediğimde adam akordeon çalıyor. Bambaşka bir adam. Sahneye çıkıyoruz. Piyanoyla fasıl çalıyor bu adam. Ve diyorum ki Rıfat abi rast nasıl basıyorsun diyorum. Karıştırma derdi orayı. Bayağı rast melodi çalıyor adam piyanoda. Geliyor viola çalıyor bu adam. Şimdi bu adamlarla şey yapınca bu sefer sen de hırslanıyorsun. Ben de bunlar gibi olacağım deyip. Ve bu sefer bize bir yol çıktı. Ve ne yazık ki hani cello'nun, hani çok şey yapmayayım, sistem etmeyeyim de bizden önce çok solistik konumu yok cello'nun. İşte Özer, ben, o da Özer'e de selam olsun. Selam olsun Özer Erkun'a. Solistlik katmaya çalıştık saza. Solo bölümleri gelmeye başladı. İnsanlar aletin özelliğini görüp işte çeşitli yerlerde daha çok kullanmaya başladılar. Eskiden o kadar hani form olarak ya batıcı batı çalıyordu ya Türk müziği olarak çalıyordu. Ama biz biraz melez yaptık onu. Çünkü iki eğitimi bir arada alınca öyle bir şey çıkıyor ortaya. Biz de onu elimizden geldiğince geliştirmeye çalıştık. Hala da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Çok da güzel yapıyorsunuz. Estağfurullah, İyi ki varsınız. estağfurullah. Vallahi iyi ki varsınız. Peki ilk bu anlamda sahneye çıktığın günü hatırlıyor musun? Sahne mi? Veya stüdyo kaydı. Stüdyo kaydını hatırlıyorum da ilk sahne şöyle bir şey. Biz
şu tabiri kullanıyorum. Ben hiç çekinmedim o konudan. Hatta biz sergiye konu olmuştuk. Biz sokaklarda çalmaya başladık. Birkaç arkadaşımız, şimdi meşhur isimlerini vermeyeyim sonra gocunmasınlar. Bayağı sokaklarda alırdık, gündüz okuldan çıktıktan sonra sazlarımızı işte Eyüp, Ayvansaray, Balat, oralarda kahvelerde gider çalardık. Bundan hiçbir zaman gocunmazdık çünkü hem bize bir katkı oluyordu hem bilgi oluyordu. İlk sahne deneyimi değil ama aklımda çivi gibi kalan Hakkı Bulut turnem var benim. 12 yaşındaydık, turneye çıktık. Şimdi çocuğunuzu bakkala yollamazsınız. Biz turneye çıktık. Tabii canım. Ki turne arabaları o dönemler belki hatırlayanlar vardır. Çok hani sağlıklı ortamlar değildir. 50 kişi bir otobüsün içinde sigaradan tutun her şey var içeride. Solist de arabanın içinde. Biz çıktık yola gidiyoruz. Bize baktılar böyle. Ya dediler bu kemancılar çok küçük. Bunlara bakalım çalıyor mu çalamıyor mu diye deneyecekler bizi işte. Hakkı Bulut geldi. Dedi çocuklar işte ben buyum var mı? Abi yok. İşte henüz 3 yaşında o yok. İkimiz bir fidanız yok. Adam dedi ki oğlum siz hani ne çalıyorsunuz? Abi dedim ben sizi hiç dinlemedim bugüne kadar dedim adama. Adamlar bir yıkıldı dediler ki ya İzmit üzerinde bu çocukları indirelim. 2 tane kemancı alalım. Onları da otobüste geri yollayalım dediler. Neyse biz oradan bağlamacı ismini unuttum. Kulakları çınlasın. Notanız var mı dedi. Var dedim. Çıkarttı. Notayı önüme koydu. Hiç unutmuyorum. Ben buyum notası Hakkı Bulut'un. İlk ölçüyü hani o iman gücü vardır ya bir gözümü kararttım. La 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 sola si la si yaptım. Bunun dedi notası var dedi. 3. ölçü istese çalamayacağım aslında. Öyle bir şey var yani. O an gözümü kararttım çaldım. Orada da 6 aydan beri o notalar çıkmıyormuş zaten oradan. Nota çok önemli bir şeymiş o. Bu çocukların notası var kalsın dedi. Evet dedi Hakkı abi de o zaman. Notası var bu çocuklar kalsın dedi. Başka bir şey yok zaten bizde. O turneyi o 2 ölçü hatırına çaldık. Vay be. Evet işte size 2 ölçü deyip geçmeyin efendim. Tabii. Müzikte 2 ölçü nelere kadir hepimiz görmüş olduk. Şimdi tam konunun burasında izleyenlerimiz hep şey yapıyor. Yeni başlayan kardeşlerimiz var. Belki de nice yeni cello'ya başlayacak. Daha önceden tanıyanlar seni burada feyz alacaklar senden. Şimdi bu neva makamı ile ilk defa karşılaşan bir müzik severe hem girişte hem de teori anlamında anlattık ama şöyle bir ufakta bir hani cello'yu aldığında bu makamı duyduğunda evet bu nevadır diyebilmek açısından şey yapabilir miyiz rica etsem? Şimdi Uşak dörtlüsü dediğimizde mesela Uşak dörtlüsü deyince kalıyorlar. Uşak dörtlüsü ne? Yani Mesela. Uşak dörtlüsü aslında bizde bir dizinin oluşması için dörtlü ve beşli Evet, gerekiyor. evet. Alt dizide Uşak dörtlüsü dediğinde zaten genelde ikisinin birleşimi güçlüsü oluyor. Uşak sesi dediğinde dügah, segah, çargah ve neva perdesinin aynı anda çalınması demek. Yani şöyle bir örnek verirsem. İşte bu Uşak dörtlüsünü duyduktan sonra üzerine rast beşlisi geliyor. Rast beşlisi. İşte bu üzerine rast beşlisi geldiği zaman ne oluyor? Bu neva makamı oluyor. Bundan sonraki iş size burada verilen formülleri burayla birleştirmeye kalıyor. Aynen. İşte makamların gerçekten bu verilen formülize edilmiş şeyler. Batı müziğinde de böyle. İşte Aynen. majör gam diyorsun, 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım diyorsun. İşte minör diyorsun. Ondan sonraki iş sizin yeteneğinize kalmış durumda. Arkadaşlarım şunu çok merak ediyor. Biraz da araştırmışlar. Ya Murat Süngü işte Çıta Murat. Niye Çıta Murat? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakmayın hani Yunus Emre'nin lafı vardır. Bir ben var benden içeri. Ben 46 kiloydum askere gidesiye kadar. Ve 24 beden pantolon giyiyordum. O pantolonun da beli yapılıyordu. Gene Türker şahittir. Bu sahne tefleri vardır 24 santimlik. Evet. Ben onların içine giriyordum. Oo. Belim o kadardı yani düşünün. Yani o yüzden hani bir çıta dedikleri hani tahta çıtalar vardır ya. İnce. O incelikten benim lakabım öyle kaldı. Öyle kaldı. Yoksa Öyle kaldı ama müziksel bir şey yok yani. Şimdi yok bir ben var benden içeri. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ya bir de şöyle bir şey var.
Gene arkadaşlarım ben şey var ya kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle veya ben söyleyemiyorum falan. Şimdi bir de arkadaşlar bunu ben soruyorum dürüst soruyorum. Şimdi çok yönlüsün. Batı müziği var, Türk müziği var, tasavvuf var. Yani aynı gün içerisinde şimdi Ramazan'da şimdi açtınız kanalı bir baktınız Murat Süngü orada işte Allahu Allah o bitti. Ondan sonra bir TRT Müzik'te başka bir yerde görebilirsiniz. Ondan sonra başka bir yerde bir orkestranın içinde görebilirsiniz. Sonra bir yerde solo görebilirsiniz. Eh be adam biraz uyu diyebilirsiniz. Şimdi bu çok yönlülük tabii ki ailenin, müzik ortamındaki insanların sana verdikleriyle birebir. Pera'yı anlattın, aileyi anlattın. Bunları bir çeşni yapsak, bir karıştırsak, harmanlasak. Mesela Batı müziği, Türk müziği, halk Olur. müziği nasıl bir şey ortaya çıkar? Şöyle. Ha şunu söyleyeyim bu arada dipnot olarak. Geçtiğimiz pandemide ben lise terktim. Liseyi bitirdim. Harika, tebrik ediyorum. Onun haricinde Tebrik ediyorum. 2021'in üniversite sınavını kazandım. Harika bölüm. 2 bölüm kazandım. Birisi İstanbul Teknik Üniversitesi Kompozisyon bölümünü. Bir de İstanbul Üniversitesi Türk Müziği bölümünü kazandım. Süpersin. Süpersin. Şu an Harikasın. öğrenciyim. Okula Hangisine girdiğimde gidiyorsun? İstanbul Üniversitesi'ne yani Karadenizler bizi affetsin. Hani hikaye vardır ya kıyıya gelip de yoruldum ben geri gidiyorum demek hesabı. Ben 48 sayfa sınavı verdim ama kayıt olmadım. Kayıt gününü kaçırmışım. Mecburen İstanbul Üniversitesi'ne tercih ettik. Ama şöyle bir şey, Türk müziği benim dalım ve hani rahat edebileceğim yer. Biraz da tercih hakkımı o taraftan kullanacağım diye zaten bıraktım. En azından İstanbul Üniversitesi'ne şimdi sınava girdiğimde dediler ki hani niçin okuyacaksın? Bu saatten sonra akbil almak için okuyacağım dedim zaten. Yani müzik derslerine girdiğimde hani bildiğim şeyler var Allah için. Bilmediğim şeyleri de artık hani tekrarda hayır vardır. Tekrar edip tekrar tazelemiş oluyoruz. Şu an bir öğrenciyim yani. Ne güzel, ne mutlu, ne mutlu. Size ben bir karışık yapayım. Şöyle bir dünya turu. Bir ufak bir şey Efendim, yapayım. lütfen ekranlarınızda yaslanın. Çayınızı, kahvenizi alın. Bir dünya turuna çıkıyoruz. O zaman neva makamı ile alakalı bir şey Yo, yapmayayım. yo, yo. Şimdi kendime göre bir şey yapıyorum. Ne istersen. Tamam. Eline ağzına sağlık. Küçük bir şey yaptık. Abdülrezzak da dayanamadı bu kadar güzel enstrüman sesine bize çay getiriyor herhalde değil mi Abdülrezzak? Çay Teşekkür verenin ederim. bol olsun. Evet. Abi eline sağlık. Çok güzel Estağfurullah. bir turdu. Çok keyifliydi. Sanırım TRT'de de böyle bir format hazırladınız. Hazırladık. Harika. Neva. Gülses, Turgut Özüfler ve ben. Ya şöyle bir şey. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. İstanbul'da çok kadim bir toprak. Yani bu topraklardan bizden önce
bir sürü ırk, bir sürü kültür, bir sürü insan geldi geçti. Ve ister istemez o kültürden besleniyorsunuz. Ben Beyoğlu'nda büyüdüm. Karşımda Rum da vardı, Ermeni de vardı, Süryani de vardı. Biz de vardık. Aynı şeyleri dinliyorsunuz. Onlardan kulak arsızdır. Kulak bir şekilde onları alır. Ben bu toprakta yaşayıp da bu kadar ezan duyuyorsun. Daha komiğine gideyim. Eskiden kasetçiler Evet, manav ha arabasında yaşa. bağıra bağıra satıyor. Evet. O uşak ister istemez ya da Hicaz kulağının içine işler ya. Yani o yüzden bu toprakta yaşıyorsam ben sadece bu müziği, o tercih, ona hiç bir sorun Şu yok. biraz önce dediğin çok önemliydi. Kasetçi dedin, arabayla gidiyor. Tabii. Hiç onun peşine takıldığın oldu mu? Böyle çok bu nereden çıktı bu Tabii, müzik tabii, falan tabii, filan. tabii. Ya bunlar çok önemli Ya ben şeylerdi. bir de adam oturur, teyip oradan çalar köşeden. Ben de giderim başına dikilirim, baştan sona bakarım hangi isimler var, kimler çıkmış. Onlar bir de biz yokluktan geldiğimiz için belki bazı şeylerin değeri. Şimdi bir şeyi çok küçük bir miktara telefonunuza yüklüyorsunuz ve dünya elinizde, orada bir emek olan bir şeyi 3 saniye sonra geçebiliyorsun. Ama altta bir emek var. Harcanan bir zaman var. İnsanların kattığı kendi ruhları, enerjisi, her şeyi var onun içinde. Ben şunu söyleyeyim. Ben bir kaseti elde edebilmek için eskiden Avrupa baskısı bir hafta önce çıkardı Almanya'da. Haberler işte gazetede çıktığı zaman bir hafta sonra Türkiye'ye bu albüm gelecek deyip kasetçinin önünde beklediğimizi biliyorum. Vay be. Ve o kasetin artık bozulasıya kadar dinlemek mecburiyetindesin, alternatifin yok. Çünkü adam bir sene sonra ya da 2 sene sonra kaset yapacak. Ve o kaseti karşımıza alıp bütün gün ondan meşk ediyorduk. Bu müzik anlamında imkanlar arttıkça yapılan iş değersizleşti diyebilir miyiz? Şöyle bir dipnot anlatayım. Eğer başınızı şişirmiyorsam. Lütfen, o kadar şu güzel bilgiler anlamda, veriyorsun ki, o kadar keyifli bilgiler veriyorsun. ben klasik Batı müziği bir etüt bulabilmek için Cavcav Tünel'de müzik evi vardı. İçeri girdiğimde 2 duvar sıralı nota vardı. Maddi durumlarda hani malum. Ferit abi Allah rahmet eylesin. Amin. Derdim ben geldim Ferit abi derdim. Ne oldu gene derdi. Nota alacağım derdim. Yapardı. Tamam şu notaları diz bakalım derdi. 2 duvar notayı işte dizerdim. Herkesin partitürüne göre işte keman metotları, işte klarnet metotları dizerdim. Ondan sonra tamam istediğini bir tane al git derdi. Bu kadar emek harcayıp bir nota alırdım. Şimdi Dünya Müzik Kütüphanesi var. Çocuğa diyorum ki mesela ya işte hocam ne çalışacağız? İşte Dot Saver'in metoduyla başla diyorum. Nereden bulurum? İnternet. Ya abi hangi sitede? Ya bir zahmet yaz Google amcaya. Yazsa bile hani IMSLP var, o var, bu en var son yani. diyorum ki dur çocuk diyorum ben sana atayım ya. Dur ben de telefonda kayıtlı atayım sana. Yani bir işi aslında O zaman bu olmaz diyorsun değil mi? Olmaz bundan diyorsun yani. Bu olmaz yani, biraz emek vermek emek lazım. çok istiyor. Şöyle ben öğrencilere şöyle bir örnek veririm. Kimsenin ne mesleğiyle hani aşağılamak sakın kimse yanlış anlamasın. Ama bellidir bir insanın mesai saati bellidir. Ben bir çocuğumu berbere ya da bir kaportacıya çırak olarak versem 8 saat mesaisi var değil mi? Ortalama her gün. Ve sen dünyanın en zor ikinci mesleğini yapacaksın. En zor ikinci bir meslek dedik. Birinci meslek neydi? Beyin cerrahı. Beyin cerrahı. Çünkü öyle bir küçük noktalara müdahale ediyorsun ki bir insanın hayatı elinde. Tamam müzikte de şöyle bir şansın var. Beynin o kadar aktif oluyor ki o harcadığın enerji neredeyse beyin cerrahına yakın. Artı beyin cerrahının da tek bir şansı vardır o hamlede. Bir müzisyenin de nota basarken tek şansı vardır. Yanlış yere bastığında kurtuluş yok. Yanlış Harika bir basmıştır. tespit. Bu arada Anita Collins'i bilirsiniz. Google'a yazarsanız da Anita Collins'in çok güzel bir videosu vardır. Müzisyenlerin beyninde enstrüman çalarken havai fişekler uçuşuyor diye bir video çekmiştir. Bunu izleyebilirsiniz ve makamların da insan vücudunda iyileştirici, şifalı veya rahatsız edici özellikleri olabiliyor zaman Aynen zaman. ben bunun biraz çalışmalarını yaptım. Bayağı da etkili. Çünkü konu konuyu açıyor. İnsanın vücudunun 3'te 3'ü su. Evet. Ve siz suya nasıl müdahale ederseniz o Evet. şekilde dalgalanır. Müzikte bir ses dalgasıdır ve insanı nasıl dalgalandıracağınız o suyu çok önemlidir. Çok güzel anlattı
Bir insan vücudunda çeşitli, ben programda da anlattığım gibi biliyorsunuz izleyenlerim, insan vücudunda belirli yerlerde işte dedik ya kara safra, sarı safra, kan, balgam var. İbn Sina bunları Farabi araştırmış ve bu frekanslar işte bu sıvıları dalgalandırdığı için etki ediyor ve program ismi vermek istemiyorum ama özelden bana yazarsanız size programın ismini de veririm daha sonra. Çok özel bir program var. Bunun hem APK'sı hem de iOS olarak uygulamaları var ücretli. Bununla beraber insan bu frekanslarla farklı hazları alabiliyor. İsim vermeyeceğim. Böyle bir program da yazılmış. Ciddi bir stüdyo ortamında bazı frekanslar o Tabii, hertzlerle tabii. ve size işte kızgınlık verici, öfke verici, rahatlatıcı, Aynen. başka sarhoş edici Aynen. bu tarz şeyler yapılabiliyor. Çok iyi kullanmak lazım. Frekansları öyle yerlere yerleştiriyorlar ki insana bu gizli mesajlar bile verebiliyor. Çok tehlikeli şeyler de olabiliyor. Tabii yani dediğiniz şey aslında görmediğiniz şey sizi daha çok etkiliyor. Biz şimdi telefonun bize zararı var diyoruz ama o zararı görmediğimiz için rahat rahat kullanıyoruz. Tabii. Biz o zararı görsek diyeceğiz ki uzak dur. Ama görmediğimiz için aynı müzikte bu şekil. Batı müziği, klasik Batı müziğinde klasik armonide kesin kurallar var. Evet. Bu kuralları koyarken boşu boşuna koymamışlar aslında. Diyor ki buradan buraya çözersen bu adama mutluluk verirsin. Ama buradan buraya çözersen bu adamı hüzne ve depresyona sokabilirsin diyor. O yüzden buradan buraya gitmen yasaktır diyor. Evet. Şimdi demek ki müzikte de yasak olabiliyormuş. Biz yasak yok diyoruz ama bazı yerlere de temkinli davranmak gerekiyor. Evet. O yüzden müziğin şifa yönü bayağı derin bir mesele. Mesela biz bazı arkadaşlarımızla da sohbet ediyoruz. Konu konuyu açıyor. İşte sabah makamı duyduğun zaman mesela ölümü hatırlatıyor, ölümü anımsatıyor ve hüzünlü bir makam. Böyle hatta neden sabah ezanı sabah makamında okunuyor diye konuştuğumuzda işte insanın o uyku halinden yani yarı halinden, ölüm tabii. halinden ürkmeden, korkmadan tekrar dünyaya kalkıp uyanabilmesi için sabah makamını burada hafifçe yani o ölümü hissettiriyor Tabii. ya, tattırıyor. Tabii. Bu yüzden sabah Bir ürperti makamını- olur o makamı O sabah makamda öyle bir- dinlediğinde. evet. Bir, şöyle bir şey, Saadettin Arel zamanı zaten çargah bildiğimiz do majör makamı majör, gibi evet. gelir. Ama Saadettin Arel öncesinde tekke musikisinde çargah makamı aslında sabah makamının çargah perdesinde kalmış hali. Ve bütün besteler ona şeydir. Hatta bir Mevlevi ayininde biz Mevlana deriz. Normal çargah makamı baktığınızda Mevlana diye. Ama çargah şöyle bir durumu var. Kasveti ve insan üstünde etkisi çok büyük. Onu mesela öğlen mesela ya da ikindi gibi dinlediğinizde o günü kapatabilirsiniz. Çünkü o hüzün sizi bir böyle küçülteceği için o günü kapatabilirsiniz. O yüzden makamlar da ezanlar da insanların enerjilerine göre günlük Evet. okumaları veriliyor. Bunu keşfedenler Allah onlardan hepsinden razı olsun. Aslında bilmeden bizim bir yerlerimize dokunuyorlar. Evet. Çok da bilimsel bir şekilde yaklaşmışlar. Tabii. Yani. Yani akort sistemi bile biz hani akort tamam 40 kullanıyoruz ama bizim için 40 ne kadar faydalıdır? Ya da üstümüzdeki etkileri nedir? Biz bunları şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bugünkü bulunan insanların üstünde bir hani şey var diyoruz ya metropol. Hı hı. Metropolün üstünde aslında İstanbul'a baktığınızda en sessizlik halinde 70 desibel bir ses varmış. Geçen Buyur gene. en bir örnek yani bahsettiğimizde hep bu ses İstanbul'un üstünden gitmiyor. Belki bu ses bizi bu metropolde bu Rahatsız depresif ediyor. halde Evet. ya da stresimizin bol olduğundan olmasına kaynaklanıyor. O kadar güzel bir yere değindin ki ben bununla alakalı birkaç yere yazı yazdım. Şimdi bizim evimiz bir resmi binanın ismini vermeyeceğim tam arkasında. Ve bu resmi binanın soğutma ve ısıtma işlemleri klimalar sayesinde Evet. yapılıyor. Abi 8'de 1 başlıyor o. Vuuu ve 5.30'a kadar. Evet. 5.30'da kapandığında şöyle oluyoruz bize de. Huh, Evet. lütfen kimse konuşmasın. Sessizliği aynen. dinlemek istiyoruz. Mesela benim evimin arka odasında trafo var. Si bemol. Bütün gece tınlıyor. Yani ister istemez o ses kulak unutur. Nasıl hani birkaç kokuyu kokladığınızda artık kokular sizin için fark etmiyor ya. O kulağınız o sese alıştığında siz duymazsınız.
Ama vücut onu duyuyor. Nihayetinde size gelen bir hava ve titreşim var. Evet. O da büyük bir etki yapıyor. Dinlenenlerden oluruz inşallah ya. Ali Erol mu bilmiyorum, okulda bir hocamız, ama şunu biliyorum: bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazası geçirdikten sonra işte karakol bilmem ne, tutanak falan filan ifade alıyorlar. Diyorlar ki arabanın plakasını alabilir miyim? Ya diyor, plakayı görmedim ama diyor, kornasını duysam tanırım, sol diyezi diyor. Koma varmış, tamam mı? Olur. Yani kornayı duysam sol diyez diyor, koma, ben oradan tanırım. Yani bu da tehlikeli bir şey. Tabii Müzik canım. böyle bir şey yani gerçekten. Mustafa Özsan vardı, bu eski yönetmenlerden. Çok albümün yönetmeniydi. Adamın en büyük hastalığı şeydi, mesela yanında oturduk çay içerdik, sol derdi. Eyvah. Öbür giderdi, fa vuruyor derdi. Çay- Yolda çı- çı- yürüyemezsin. çı- çı- Tabii yolda yürüyemez adam. Sıkıntı. Yani düşünebiliyor musun? Bütün bu sesleri duyduğunda ve bunları notaya çeviriyor beyin otomatikman. Belirli bir süre sonra o alışkanlık olmaya başlıyor. Şimdi değerli izleyenlerimiz çok önemli bir şey söyledi. Belirli bir süre sonra notayı kafa çeviriyor ve alışkanlık oluyor. Makamlar da siz yeni başlayanlar için böyle olacak. Korkmayın. Duya duya, dinleye Aynen. dinleye, duya duya bunlar böyle. Peki burada bir bonus bölüm yapalım mı? Seni yormayacaksam. Estağfurullah. Çok ufak bir uşak. Bakın size Şimdi- bonus bölüm Murat Süngü'den. Uşak makamında şimdi neva çalacaktık ama şimdi uşak makamını çalacağın zaman Yok başka makamlara Ha, gireceğiz. İkisinin arkasındaki fark size tanıtım olarak birisi çıkıcıydı, Evet. birisi inici çıkıcı. O zaman ben uşağa başlayacaksam demek ki formül çıkmam gerekiyor. Evet. Eline sağlık. Ufak bir rast. Böyle bu bonus bölüm ya. Olur. Seni bulmuşken ben kaybeder miyim? Ben buradayım diyor. Çargah. Batı müziği do majör dedik. Peki bir bonus da Hicaz ailesinde ufak farkları bize, Hicaz makamı mesela. Uzal. Uzay. Humayun'a geleceğiz.
Peki buradan Karciğer'e nasıl bağlayacağız? Eline sağlık ya. Estağfurullah. Ya bunlar gerçekten çok kıymetli bilgiler ve bunlar böyle işte ben şöyle yapayım da bu sazı alayım da böyle kendi kendine olmuyor, bir yaşanmışlık gerekiyor, bir emek gerekiyor. Saatlerce çalışmak, dinlemek İşte onun gerekiyor. yarım kalmıştı. Kasetçilerin arkasından koşmak gerekiyor. Yani dedim ya, bazı en kötü bir mesleğe uğraştığınızda 8 saat mesai harcayacaksın. Evet. Sen dünyanın en zor dediklerinin işte ikinci mesleğine ben günde 2 saat çalışabilir olurum. Yok, hiç olmazsın. Öyle bir lüksün yok, uğraşma yani hiç. Ben açık söylüyorum, benim hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan birisi keşke biraz daha fazla çalışabilseydim. Ama benim rutin her gün, hani şimdi bu yapmıyoruz, geçmişin ekmeğini yiyoruz. Hani ektiğimizi biçmeye çalışıyoruz ama benim her gün rutin 10 saat çalışmam vardı. Oo. Ve bu çalışma periyodik olarak her gün devam ediyordu. Hani bugün işe gitmiyorum, ertesi gün işe gitmiyorum, üçüncü gün beyefendinin çıkışını verin derler. Ben Bu buna benim her gün işim. mesai harcayacağım. Evet. Her gün 10'da kalkıyordum. İşte 2 saat, 3 saat ortalama kahvaltı yok. Sağız. Yemeğimi yiyordum. Çıkıyordum, dolaşıyordum. Eve geliyordum. Akşam yemeği saatine kadar 2-3 saat yine çalışıyordum. Akşam yemeğini yedikten sonra oturuyorduk. Biraz işte televizyon filan. Gece 11-12 gibi gene alıyordum 2-3 saat elime. Ama bu şöyle de bir şey değil. Boş çalışmada değil. Ben bütün gün lay lay lom alırım elime. İşte o açıdan, teknik açıdan çalışıyorsun. Rutin olarak hani nasıl normalde baktığınızda bizi sanat olarak görürsünüz ama bir jimnastikçinin çalışacağı gibi kasların çalışıyor bir şekilde. Bütün kaslar çalışıyor. Evet, çok güzel anlattın. O kasları çalıştırmak için de bir adam halter kaldırıyorsa o adam her gün idman yapmak mecburiyetinde. Bu parmakların ilerlemesi, işte kas olması, daha seri çalışması için mecburen rutin çalışıyorsun. Geçen bir yerde işte çocuklara dedim ki işte müzisyen olacaklar, bu okulda okuyorlar bir de. Beyler dedim, ben şimdi size bir soru soracağım. Bana cevabını verin. Günde dedim 12 saat saz çalışan, 10 saat yok, 8 saat yok. En son yine 2'ye indik. Dedim 2 saat çalışmayla buradan dedim kapıya kadar gidemezsiniz ya. Çünkü insanlar, ben 2 arkadaştık biz. O biraz daha manyaktı. 17 saat çalışırdı. Ama şimdi adama bakıyorsun çok büyük bir orkestranın grup şefi. Havluyu koyardı. Ya biraz sosyal ol derdim. Yani sosyalliği de kaybetmek gerekiyor. Şu meslek şöyle bir tarafı var. Sizi antisosyal de yapabilir. Yani buna öyle bir bağlanırsınız ki bu sefer insan ilişkileriniz zayıflamaya başlıyor. O dengeyi tutmak gerekiyor. Tutturmak gerekiyor. Peki tekrar dünyaya gelsem tekrar bu mesleği seçerim diyor musun? Bu çok zor bir soru ya. Yani şöyle bir zor soru. Bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi Söyle diyeceğim. lütfen. Aynı mesleği yapmak isterim ama bu ülkede değil. Yani işin acı tarafı bu. Evet. Bu ülkede değil. Maalesef böyle incinmişsin diyeceğim. Kopacağız şimdi burada. Maalesef, Yok, incinmişlikten maza. Bir ülkede düşünün ki her meslek dalını her insan yapabiliyor. Ben biyoloji de okuyabilirdim, kimya da okuyabilirdim ya da işte matematikçi de olabilirdim. Ben matematik okuyacaksam benim Türkçe ile çok bir işim olmaz. Ama insan hayatı boyunca iki şeyi çıkartamıyor hayatından. Biri beden eğitimi, bir müzik dersi. Bunu insanlara şimdi diyoruz ya, işte kapalı spor salonlarına sokuyoruz, beden eğitimlerini yapsınlar. İşte okulda bunun bir önemi yok. Bu seçmeli ders. Müzik. maalesef. İyisini dinlemeyi öğrenirsek o zaman ayırt etmeye çalışacağımız için, şimdi adam müziğin de değerini bilmediği için kime nasıl bir değer vereceğini bilemiyor. O yüzden şu derslerin sınıfta bırakılacak ve tekrarı yapılacak şekilde eğitimi verilmesi lazım. Birisi bedeni eğitir, birisi ruhu eğitir. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Peki son zamanlarda müzikle ilgili böyle sana heyecan veren bir proje, çok içine sinen bir proje var mı?
Kendi projem var. Şems Trio var. Ciddi misin? Şems Trio var. İkinci albümümüz çıktı. İşte ondan biraz meşgul oluyoruz. Klip çıktı. Şöyle bir şey. Biz 3 müzisyen arkadaşız ve baş harflerimizden dolayı Şehmuz'un Ş'si, benim Fidan mı? Fidan, Şehmuz Şehmuz Fidan, Murat'ın M'si, Selçuk'un da S'sini alınca biz yazarken öyle isimlerimizi baktık Şems çıkıyor, dedik ki Şems'in de hem Mevlana'dan ötürü şey Şems'indeki var, bir de evet. Farsça'da güneş anlamına geliyor. Güneş nasıl her yere aynı şekilde doğuyorsa biz de müziğimizde her yere dokunmak için yola çıktık. İnşallah. Ve bir hani altının değerini sarraflar bilir derler ya, biz de hani niceliği değil ama niteliği güzel olan insanların dinlemesi için güzel proje üretmeye çalışıyoruz. Elinize ağzınıza sağlık. Çok da iyi yapmışsınız. Peki müzik alanında kariyer yapmak, bunu meslek olarak seçmek isteyen gençlerimize ne önerirsin? Yani sadece bu işin formülü, hiçbir demir ustanın elinden geçmeden kılıç olmadı. İyi bir ustayla azim ve istikrarlı şekilde çalışmak. Behzat, bunu montajda yazar mısın lütfen? Burayı da kesme ama doğallık kalsın. Hiçbir demir ustanın elinden geçmeden kılıç olmadı. Çok güzel bir söz. Yani o yüzden iyi bir ustanın elinde, o yüzden hani markalar var diyoruz ya, aynı ayakkabıyı alıyorsun. Birisi o kadar, birisi o kadar. Niye? Yapan ustayla alakalı. O yüzden o öyle bir ustanın çırağı olsunlar ki o miras, ben şimdi ne diyorum? 40 yıldan beri öğrettiği bana hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı hocamın. Yani iyi bir malzemeye düştüğümüz için biz de belki onun sayesinde bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaptık diyemiyorsun ama yapmaya çalıştık. İşte bizim de üstümüzde bu miras. Biz de, ki Allah gene sizden razı olsun, bir şekilde insanlara şu müziğin niteliğini öğretmek için burada bir çaba gösteriyoruz. Cümlemizden. Ben burada tabii ki Salah Müziğe, değerli ekibine de çok teşekkür ediyorum. Evet, aynen. Salah Müziğin burada gayesi şöyle, etnik enstrümanlar, makamsal enstrümanlar var. İşte İran sazları var, Türk Cumhuriyetlerinin sazları var, ülkemizin sazları var. Ve bunları dünyanın çoğu %97'si, %96'sı yurt dışı müşterileri. Bunu aldıktan sonra bir sorumluluk var bunda. Tabii. Bu enstrümanı aldı bu adam, aldı hadi bakıyor böyle, ya makamsal müziğin enstrümanını bir şekilde makamı sunman lazım. Aslında böyle bir gayemiz oldu ve çok iyi olmuş. Bunu da çok iyi yapan insanlarla yapmak istedik ki iyi ki güzel buradasınız. olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Neva makamını dinlemeden önce, finali yapmadan önce Salah Müziğin Murat Süngü için hazırladığı nacizane ufak bir hediye. Utandırmayın bizi ya. Çok teşekkür estağfurullah, ederiz estağfurullah. ya. Estağfurullah. Sen bizi öyle bir utandırdın ki gerçekten. Ya estağfurullah. Şu kemança için yapılan bir yay diyelim, arşe Benim diyelim. de bas kemanem var. Onun için çok bir hediye güzel olmuş oldu. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ele Salah alınca Müziğe. güzel değil mi? Vallahi çok güzel. Ellerine sağlık. İşçiliği vallahi bize güzel bir hediye oldu bu ya. Güle güle kullan Çok abi teşekkür inşallah. ederim. Ne demek? Nice konserlerde de kullanırsın. Ekip çok önemli ve Aynen. çok güzel insanlar gerçekten. Allah yolunuzu bahtınızı Amin. açsın, Allah razı olsun. daim etsin, güzel Bizi etsin. o kadar memnun ettin ki bugün. Estağfurullah ya. Ya vallahi yine bir ders niteliğinde bir programımız oldu. Evet, dilimizin dönünce bir İyi şeyler ki yapmaya varsın. çalıştık. Ne demek? Neva makamıyla hepinize veda ediyoruz. Efendim ben sözümü burada bitireyim. Son sözü sana bırakacağım. Enstrümanların Dilinden Makamlar programının bu haftaki konuğu Murat Süngü'ydü. Kendisiyle Neva makamını işledik. Bir sonraki hafta yeni konuğumuzla, yeni makamımızla sizinle beraber olacağız. Allah'a emanet. Hoşçakalın.